1981 yılında 14 yaşındayken hayatımı derinden değiştiren bir ölümden dönme deneyimi yaşadım. Paylaşma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü fiziksel varoluşumuzun ötesinde bir şeylerin olduğuna dair bir mesaj taşıyor. Kelimelerin tam anlamıyla ifade etmekte yetersiz kaldığı kadar derin bir gerçeklik. Yolculuğum sıradan bir gün gibi görünen bir anda başladı. Annemle birlikte dişçiye yaptığımız rutin bir ziyaretle. Hayatın sıradan görevleriyle dolu olan o gün, sonrasında yaşayacağım olağanüstü deneyimle çelişki içinde sıradanlığıyla dikkat çekiyordu. Dişçide bir çürük bulunmuştu ve dişçi o zamanlar tatlı hava dediğimiz gülme gazını kullanmaya karar verdi. Basit bir ziyaretin, olağanüstü bir yolculuğun başlangıcını işaret edeceğini hiç tahmin edemezdim. Gaz dişçinin talimatıyla açıldığında yaşadığım anı hala net bir şekilde hatırlıyorum. Birkaç saniye içinde garip bir his beni sardı. Fiziksel benliğimden tamamen kopmuş gibi hissettim. Birden yukarı doğru süzülüyordum ve aşağıdaki sahneyi izliyordum. Dişçi ve asistanının üzerimde çalıştığını, annemin yakınlarda oturduğunu ve yüzünde sakin bir ifadeyle beklediğini görebiliyordum. "Merhaba, beni duyabiliyor musunuz?" diye seslenmeye çalıştım ama kimse beni fark etmedi. Sesim başka bir boyuta aitmiş gibi hissediliyordu. Odadaki kişiler için erişilemez bir yerdeydi. Bir sonraki an, tavanın içinden çekilip gökyüzüne doğru hızla ilerliyordum. Görünmez bir güç tarafından bir girdaba, karanlık ve uçsuz, bucaksız bir tünele yönlendiriliyordum. Tünel devasa büyüklükteydi. Ölçeği kavranamazdı. Keskin dönüşler ve sonsuz gibi görünen bir yol ile doluydu. Duvarlar, hafif ve neredeyse fark edilemez bir ışıkla nabız gibi atıyordu ve hava yoğun, açıklanamaz bir enerjiyle yüklüydü. Ani yön değişiklikleriyle gelen kıvrımlar, ağırlıksızlık ve baş dönmesi hissi yaratıyordu. Çevremde yankılanan düşük bir uğultu, tünelin uçsuz bucaksız boşluğunda yankılanıyordu. Hareketimin hızı, dünya üzerinde deneyimlediğim hiçbir şeye benzemiyordu. Karanlık her yeri sarıyordu. Ancak korkutucu değildi. Aksine gizemli bir çekiciliği vardı. İlerlerken sessizlik, yatıştırıcı, eterik ve derin bir huzur taşıyan melodilerle bozuldu. Bu melodiler barışın özünü taşıyor gibiydi ve beni rahatlatıcı bir kucaklama gibi sarıyordu. Birden tünelin sonuna ulaştım ve karşımda dünya üzerindeki hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar parlak bir ışık belirdi. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Her hafta yepyeni ve ilgi çekici içeriklerle karşınızdayız. Abone olarak hem bize destek olabilir hem de bu yolculuğumuzun bir parçası olabilirsiniz. Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Sizin görüşleriniz bizim için çok değerli. Işık nefes kesici bir gökyüzünü ortaya çıkardı. O kadar mükemmel ve canlıydı ki sanki canlıydı. Bulutlar evrenle uyum içinde nefes alıyormuş gibi zarif bir ritimle hareket ediyordu. Gökyüzünün tonları hafifçe değişiyor, dünya üzerindeki renk paletlerini aşan altınlar ve eterik morlarla harmanlanıyordu. Işık, derinlerimde yankılanan bir sıcaklık taşıyor gibiydi. Sanki tüm gökyüzü, varlığımın farkında olan ve beni sonsuz bir huzurun kucağına alan canlı, bilinçli bir varlıktı. Sağımda devasa altın kapılar duruyordu. Görkemli bir şekilde yükseliyor, karmaşık desenleriyle dünya dışı bir ışıltıyla parlıyordu. Bu kapılar sonsuz bir şekilde uzanıyordu ve bu diyarın güzelliğinin bir kanıtıydı. Çevreme bakarken daha önce gördüğüm hiçbir yere benzemeyen bir bahçede buldum kendimi. Zamanın var olmadığı, dakikalar ve saatlerin anlamını yitirdiği bir yerdi. Ruhum özgürleşmiş, uzun zamandır unutulmuş bir yuvaya geri dönmüş, gerçek benliğimin özüyle yeniden bağlantı kurmuş gibi hissediyordu. Kusursuz ağaçlar, çiçekler ve manzaralarla dolu canlı tarlaların içinde süzülüyordum. Her detay, tarif edilemez bir mükemmellik taşırken, renkler dünyadaki her şeyden daha canlıydı. Her ton, enerji ve yaşamla titreşiyordu. Attığım her adım ya da düşündüğüm her şey, bu çevreyle birleşiyor ve kopmaz bir bağ oluşturuyordu. Havanın kendisi bile canlıydı. Sevgi ve huzur titreşimleriyle doluydu. Burası, olumsuzluğun olmadığı, yalnızca en saf enerjilerin var olduğu bir sığınaktı. Bu yer, bulutlar ve arp sesleriyle dolu bir cennet değil, sınırsız güzellik ve uyumun hüküm sürdüğü bir alemdi. Bu cenneti hayranlıkla seyrederken önümde bir melek varlık belirdi ve tarlaların içinde zarifçe süzüldü. Hareketleri akıcı ve bilinçliydi. Çevredeki enerjiyle mükemmel bir uyum içindeymiş gibi görünüyordu. Hafifçe elini uzattı, dokunmak için değil, rehberlik etmek için ve parmak uçlarından yumuşak, parlayan bir iz bıraktı. Bakışı sabit ama şefkatliydi. Sanki ruhumun en derin kısımlarını görebiliyordu. Attığı her adımla çiçekler ona doğru eğiliyordu. Varlığından etkilenmiş gibi.
Hatta çevresindeki hava bile bir sevgi ve anlayış gücüyle titreşiyordu. Görünmez ama hissedilebilir bir enerjiyle doluydu. Uzun sarı saçları ışıkta parlıyordu. Kristal mavisi gözleri evrenin sırlarını saklıyormuş gibi bir derinlik taşıyordu ve bilgeliğin ve sevginin aurasıyla çevriliydi. Ama ruhsal enerjisi öylesine derindi ki onun ilahi doğasına dair en ufak bir şüphe bırakmıyordu. Konuşmadan titreşimlerle iletişim kuruyordu ve beni görünmez bir çekimle bahçe boyunca yönlendiriyordu. Onun sevgisi ve sıcaklığı beni sararak ait olma ve huzur hissi veriyordu. Beni bir bankta oturan iki yaşlı figüre doğru yönlendirdi. Yaklaştıkça onların kim olduğunu anladım. Büyükannem ve büyükbabam. Büyükannem o yılın başlarında vefat etmişti. Büyükbabam ise hayatımda hiç tanışmadığım ama içgüdüsel olarak tanıdığım biriydi. Canlı ve genç görünüyordu. Varlığı sağlık ve mutluluk yayıyordu. "Merhaba, evlat," dedi sıcak bir şekilde. Sesi sevgi ve tanıdıklıkla doluydu. Sevinçten taşarak cevap verdim. Bu buluşmanın tadını çıkarmak için sabırsızlanıyordum. Ancak büyükannemin ifadesi ciddiydi. Bana parmağını uzatarak kesin bir şekilde "Şimdi geri dön," dedi. Kafam karışmış ve kalmayı arzularken "Büyükanne, biraz daha kalabilir miyim?" diye yalvardım. Ama sözleri inkar edilemez bir güç taşıyordu ve daha fazla itiraz edemeden aniden tünelden geri çekildim. Geri dönüş yolculuğu gelişim kadar hızlıydı ancak bu sefer derin bir kayıp hissi eşlik ediyordu. Ruhum direndi, o cennet alemindeki mutlulukta kalmayı arzuluyordu. Ancak çekime karşı koymak mümkün değildi. Tünelin karanlık boşluğunda yalnız kalmış, hem geniş hem de kişisel bir boşluk, sonsuza dek kaybolma korkusu hissettim. Sonunda ışık tekrar belirdi ve bir kez daha beni içine çekti. Ancak bu sefer aşağıya doğru bir portalın içinden hızla geçip bir hastane odasının tavanına girdim. Bir anda vücuduma geri döndüm, sanki beni bekleyen bir eldivenin içine kaymış gibiydim. Hava almak için nefes nefese kaldığımda az önce nitroz okside karşı alerjik bir reaksiyon geçirdiğimi ve bunun nefesimin geçici olarak durmasına neden olduğunu fark ettim. Anneme ne olduğunu açıklamaya çalıştım ancak 1981'de ölümden dönme deneyimi pek anlaşılmış bir kavram değildi. Sözcüklerim yetersiz kaldı. Gördüklerimi ve hissettiklerimi tam anlamıyla aktaramadım. Şimdi, aradan geçen onlarca yılın ardından bu deneyimin derin bir hayat dersi olduğunu açıkça söyleyebilirim. Hayata ve ölüme bakış açımı şekillendirdi. Günlük varoluşuma bir amaç ve şükran duygusu kattı. Zorluklara, onların geçici olduğunu ve daha büyük bir yolculuğun parçası olduklarını anlayarak yaklaşıyorum. Bu anlayış, başkalarıyla daha derin bağlar kurmamı, küçük anlardaki güzelliği takdir etmemi ve açık bir kalple yaşamamı sağladı. Bu deneyim, varoluşumuzun fiziksel alemin ötesine geçtiğini öğretti. Ölüm korkusu, doğal olmakla birlikte gereksizdir. Hepimiz enerji, canlı ve sonsuzuz. Sınırı geçtiğimizde fiziksel sınırlamalardan, acıdan veya ıstıraptan kurtulmuş, mükemmel bir varoluş durumuna geri döneriz. Gördüğüm ışık sadece bir yer değil, Tanrı'nın, Yaradan'ın, sevginin ve varoluşun en saf haliydi. O ışıkta hepimizin bağlantılı olduğunu ve anlayışımızın ötesine uzanan büyük bir tasarımın parçası olduğumuzu anladım. Bilin ki yolculuk devam ediyor, sevdiklerimizle yeniden bir araya geliyoruz ve gerçek özümüz mükemmellik ve birliktir. Işık hepimizi bekliyor. Bizi sevginin en saf haliyle kucaklayarak asla gerçekten yalnız olmadığımızı hatırlatıyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Her hafta yepyeni ve ilgi çekici içeriklerle karşınızdayız. Abone olarak hem bize destek olabilir hem de bu yolculuğumuzun bir parçası olabilirsiniz. Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Sizin görüşleriniz bizim için çok değerli.